arkadaşlar. Biz havaalanına geldik. Şu an Atlanta Havalimanı'ndayız. Miami'ye gidiyoruz. Hayatımızın en uzun ve büyük yolculuğu başlıyor. Peru'ya gidiyoruz. Oradan da Rio'ya geçeceğiz. Heyecanlıyız. Peru'ya yani Lima'ya Miami aktarmalı yapacağız. Aynen. Bu arada ben fark ettim ki en son videoyu 3 yıl önce paylaşmışız. 3 yılda çok şey değişti arkadaşlar. 3 yılda biz nereden nereye geldik bir bilsiniz. Şu an biz Amerika'da yaşıyoruz biliyor musunuz? Tamamladık. Miami'ye geldik. Saat 9.30 falan. 2 saat sürdü. Akşam 9.30. Fena bir uçuş değil de uluslararası uçuşa geçeceğimiz için diğer yeri bulmaya çalışıyoruz. Bu havaalanı düşündüğümden çok daha büyük çıktı. Biz şimdi kapımızı, bilmem neyimizi geçtik, her şeyimizi. Her şey çok yolunda gitti. O yüzden bayağı erken geldik ama zaten yapacak daha bir sürü işimiz var. Mesela ne işimiz var? eSIM işini halletmedik. eSIM bulmamız gerekiyor. Once again, ladies and gentlemen, Air France Flight 93 with destination to Paris, Charles de Gaulle is now boarding all passengers here at the gate J17. All passengers. Lima'da değil ama daha sonra geçeceğimiz yerde kalacağımız yer daha belli değil. Onu bulmamız gerekiyor. Onu bulacağız. Bu arada Betül ne yapıyor diye merak ediyorsanız eğer gideceğimiz yerde insanlar İngilizce bilmediği için, sadece İspanyolca konuştuğu için Duolingo'dan İspanyolca çalışıyor. ¿Tú tienes un gato? Sonunda uçağımıza bindik. Saat 1 şu an. Bayağı yorulduk ama bayağı da iş çözdük. Şimdi ne kadar uçacağız? 5 saat falan uçacağız mı? Yok. Aynen öyle bir şeyler uçacağız. Arada bir saat farkı olacak. 6.45 gibi falan inmiş olmayı umuyoruz. Yorulduğumuz için inşallah iyi uyuduğumuz bir uçak yolculuğu olur. Lima'da görüşürüz. Lima. Cusco, para darte una idea a qué hora tienes que llegar al aeropuerto. So that you have an average of the time because there is traffic. That's why I ask you what time your flight leaves for Cusco to give you an idea what time you have to arrive at the airport. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vlog çekeceğiz dedik. Tam hazırlandık, mikrofonlarımız bile var. Şimdi bir durum güncellemesi yapalım. Ben birazcık konuşacağım, ben biraz doluyum. Lima'ya ulaştık. Aynen, biz Lima'ya ulaştık. Sabahın köründe geldik. İlk izlenimimiz acayip kötüydü bence. Felaketti yani. Havaalanı şehrin dışında bir 25 kilometre falan bizim kaldığımız yerin dışındaydı. Tam bir keşmekeş. Ve aşırı kötü kokuyordu etraf. Çok kötüydü. Tam bir curcuna. Kötü koku da balık böyle. Dardanel gibi. Dardanel şey gibi. Kepez Dardanel fabrikası gibi kokuyordu. Öyle çok kötü kokuyordu. Havaalanından dışarı çıktık. Değnekçiler sardı etrafımızda, her yerden Uber ekran görüntüsü almışlar. Onları falan gösteriyorlar. Saçma sapan şeyler. Buraya Uber gelmez diyorlar, bilmem ne. Kimse zaten İngilizce bilmiyor. Biz bir tane İspanyolca kelime bir şey söyleyemiyoruz insanlara falan. Biraz zordu ama çok iyi bir Uber denk geldi. Evet, aynen. Biz işte bir 45 dakikada falan kalacağımız bölgeye geldik. Şehirden biraz uzaklaşınca, yani şehre daha doğrusu gelince o kötü curcuna şeyi bitti bayağı. Ama yine de burası başkent gibi bir şehir değil bence. Biraz Şu an en azından bizim gördüğümüz kısmı biraz tuhaf. aynen biraz eski bir şehir. Aynen. Sonra işte o kalacağımız Airbnb'ye gittik. 10-10.30 gibi check-in yapabileceğiz. Ama eşyalarımızı bıraktık orada kapıdaki elemana.
Amcaya demek istedim. Amcaya, aynen, amca da bir gram şey bilmiyor. Bizde internet yok, sözlük kullanamıyoruz. Amca bize bir şey söylüyor. O açıdan biraz zorlanıyoruz ama hallettikten sonra çok komik oluyor. Aynen. Bir yerde bir kahve mahve içelim dedik. Juan Valdez bulduk. Juan Valdez'de benim Eminönü Mısır Çarşısı'nda çekirdeklerini aradığım bir kahveci. Burada bir köşe başında bulduk, geldik bir kahve içelim dedik burada. Ama standartlarımız biraz yükselmiş. Kahveyi çok beğenemedik. Aynen, kahve açıkçası. biraz hayal kırıklığı. Yani Mısır Çarşısı'ndaki kahvesi daha iyi. Şimdi buradan saat yaklaşık yarım saat sonra falan herhalde kalkacağız. Akşam iyi bir yerde yemek yemek için rezervasyon yaptırmaya çalışacağız. Hava nasıl? Hava çok tuhaf, biraz nemli gibi. Çünkü gerçekten Pasifik Okyanusu'nun kıyısındayız. Aynen. Yani sahildeyiz. Kaldığımız yerde sahilde denebilir. Çok böyle dalgalar, hava biraz böyle puslu ve aşırı nemli. Ama güzel bence, soğuk değil. Soğuk değil. 20-23 Aynen. derece civarında. Güzel Herkes bence. farklı şeyler giyiyor bizim gibi. Mesela sweat, kısa kollu, kışlık mont, short, her şey bir arada. Aynen. Biz beğendik ama bence havayla ilgili problem yok. Şimdi bir askeri geçit töreni var. Evet. 11.30 gibi falan. Onu izlemeye Onu gideceğiz. izlemeye gideceğiz. Onu zaten gidince- Eski limanın olduğu kısma gideceğiz. Ah, no, no tengo número. ¿No está ahí la señora? Plaza de Mayor'a geldik. Yani işte meydan. Şehrin meydanına. Eski lima falan filan da galiba burası. Kolonyal lima falan da deniliyor. Buraya geldik. Burada sözde her gün saat 11.45'te çok renkli bir askeri geçit töreni oluyormuş. İşte her tür müzik çalıyorlarmış falan. Geldik. Hiçbir şey yok. Fotoğraf çektiriyorlar karşıda. Yine fotoğraf çekiliyorlar kendi kendilerine. Aynen. Bir de müzik de yok. Ama herkes de sanki önemli bir şey oluyormuş gibi fotoğraflarını, videolarını çekiyor buranın. Müzik başladı. Eğlence başlıyor. Dayı ne görüyorsun da ne çekiyorsun dayı? Dayı bir şey varsa söyle biz de çekelim dayı. Evet, az önce asker değişimi tamamlandı. Biz de bir içimiz rahatladı yani. Asayiş bir erken var şu an, her şey yolunda. Pek de bir numarası yokmuş arkadaşlar. Müzik falan güzel de. Çok iyi çalıyorlar ha. Gösteriyi izlemeye geldik Plaza de Mayor'a. Ondan sonra da etrafta karnımız acıkmıştı. Etrafta işte yemek yerleri var. Oralara bakalım dedik. Peru yemeklerini denemeye başlayacağız. Şimdi sipariş verdiğimizde en meşhur yemekleri ceviche. Şimdi bu ana maddesi balık. Ama farkı balığın pişirme yöntemi. Yani anladığım kadarıyla balığı pişirmiyorlar da değişik bir marinasyon yönteminden geçirerek tuzla pişiriyorlar gibi bir şey sanırım. Üzerinde soğanlar var. İşte yanında mısır var. Şunlar buranın değişik patateslerinden. Bir de marul var. Orada da tatlı patates gibi bir şey görüyorum altta. Tadına bakacağız şimdi. Ben papaya suyu içiyorum. Sen pineapple 2 dikişte bitirdi, ikincisini söyledi arkadaşlar. Meyve suları aşırı iyi. Evet, yani sen sipariş veriyorsun, hemen sıkıp getiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Çiğ mi? Ben sevmeyeceğim. Valla ne çiğ ne pişmiş. Ne diyorsun? Çiğ değil. Cilantro tadı çok fazla baskın yine. Balığa kaç puan veriyorsun bu yemeğe? Ben böyle bu kadar balığı böyle sade çok yiyemeyeceğim. 5 falan. Yani yenmeyecek bir şey de değil. Avokado dolması gibi bir şey. Alt üst avokado, arada patates püreli havuçlu bir şey var. Yanında haşlanmış yumurta var. Patatesli, haşlanmış yumurtalı soslu bir side yine bu da. Biraz sert gibi. Gayet güzel, çok fresh bir şey. Şimdi bunun içi yumurta. Seni kaldırıyorum. Patates ve yumurta ikisi de var.
O yediğim patates gibi gözüküyor. Yine beğenmedim. Gereksiz mi yedik? Ne bileyim. Çok şey almadım ben. Çok etkilenmedim açıkçası. Açtın mı? Evet arkadaşlar. Şimdi az önce yoldan geçerken churro ve telaffuzundan emin olmamakla birlikte chicha ya da chica gibi bir combo gördük ve denemek için aldık. Ben müsaadenizle bir deniyorum. İçecekten başlıyorum. Üzüm hoşafı. Kötü bence. Biraz fazla şekerli geldi bana. Bunu da Mahar Blanco gibi bir şeyle aldım. Hep de bilmediğim. Boş yerine ısırdım. Ama güzel. Kızartılmış hamur. Karamel çıktı içinden. İkisine 5 sol verdim. Yani $1,5 falan. Sen denemek ister misin? Evet, kısa bir update yapayım size. Şimdi biz o tarihi alandan ayrıldık. Restoran bulmaya gidiyoruz yemek yemek için. Biraz geç kaldık ama az önce yemekleri biraz bokladık ama Peru bir taraftan da dünya mutfağı açısından çok önemli. Çok iyi restoranların olduğu bir yer. Biz de şimdi onu da deneyimlemek için bir şansımızı deneyeceğiz. Biz burada genellikle değil hep Uber kullandık şimdiye kadar. Çok uygun fiyatlı. Güvenli, pratik ama trafik rezalet. Evet arkadaşlar, şimdi markete geldik. Size market fiyatlarını göstereceğim. Market vlog. Lima'dan market vlog geldi. Mesela süt önemli bir kalem. Ve Coca-Cola. 1 litresi 4 sol. Klasik, Lay's klasik. 6,5. Biz yine duramadık, çıktık. Otele gittik. Birkaç işimizi hallettik. Kalacak yerden sonra uçak bileti, otobüs bileti vesaire. Ne bileti aldık, nereye gidiyoruz, ne yapacağız falan filan. Hiçbir şey bilmiyorsunuz çünkü size hiçbir şey anlatmadık biz. Ama anlatacağız, merak etmeyin. Elbette onun da zamanı gelir. Yani bekleyin bakalım, öyle kolay değil bu işler. Şimdi nereye geldiğimizi anlatalım. Şimdi şehrin okyanus kıyısına olan tarafına geldik. Burası yüksek ama güzel bir yer. Parklar var burada. Buradaki parklar arasında yürüyüş yapacağız. Bu şehirdeki muhtemelen son lokasyonu. Sahil şeridi üzerinde. Sahil şeridi. Akşamı yapıp yemek yiyip günü tamamlamayı düşünüyoruz. Erkenden. Sabah erkenden yola çıkacağız. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Hadi bizi takip etmeye devam edelim. Lima. Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
cuando más te quería, se te fueron las ganas. De punta en blanco para ir a tu fiesta y pasar. Klasik. Yani kızartılmış hamur. İçerisinde feta peyniri var diyordu. Bayağı bizim bildiğimiz lorumsu bir peynir. Peyniri bayağı yoğunmuş. Ama bence lezzetli. Yanına yaptıkları sos da bayağı güzel gözüküyor. Hafif acılı bir sos. Ben beğendim. Geldik tatlıya. Tatlı olarak da cheese tart ki bayağıca şeye benziyor. Neydi bu? San Sebastian'a benziyor. Bundan sipariş ettik ve peri kakaosundan yapılmış dondurma. Bunu eritmeden bir an önce tadına bakmak istiyorum. Bekleyemeyeceğim yani. Harika. Dondurma var ya. Of. Bir de tatlıya bakalım. Ben şöyle kenarlarındaki pişmiş yerleri çok sevmem. Biraz şöyle içten gideyim. Bayağı da San Sebastian'a benziyor. Of, harika. Harika. Bu videoyu Betül şunu eklememi istediği için çekiyorum. Dondurmanın güzelliği bir yana, soğuk bu taş üzerinde servis edilmiş. Bu yüzden erimiyor. Türkiye'deki dondurmacılara duyurulur. Ha? Aşırı iyi ya. Yani keçi peyniri falan filan tadı gibi bir şey geliyor. Normalde yani iğrenebileceğim bir şey yani. Çok hoşlanmayacağım bir şey ama damakta erimesi bilmem nesi var. Neyse, ben yemek konuşmaktan çok utanırım bu arada. Bu akşam size yemek gösterdiğimiz için özür diliyoruz. Normalde ben böyle şeylere dikkat ederim. Bu gezi biraz bunun üzerine kurulu olmuş oldu. O yüzden göstermek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Sizin yerinize de yedik diyelim. Aynen. Tamam, neyse, görüşmek üzere. Biz bu akşam herhalde buradan Uber'le eve geçip kapatacağız. Size yarın anlatacağım nereye gideceğimizi. Hadi iyi geceler.